Herkese merhabalar. Dilek Mutfağa hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çilek reçeli. Bunun için gereken malzemelerim 2 kilo çilek, 1,5 kilo toz şeker, yarım limon ve 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı. Tereyağı parlaklık veriyor ve köpük oluşmasını da engelliyor. Ben çilek alırken küçük çilekler almaya gayret ettim. Siz de öyle alırsanız daha güzel olur. Çileklerimi bol suda yıkadım. Şimdi saplarını alıyorum ve kaynatacağım tenceremin içine atıyorum. Sert yerlerini alalım çileklerin. Şimdi tam mevsimi çilek reçelinin arkadaşlar. Çilek bolken marketlerde, pazarlarda kışa hazırlık yapalım. Çileklerimizi ayıkladık arkadaşlar. Ben tenceremi değiştirdim. Daha derin bir tencereye aldım. Çünkü reçeller kaynarken kabarır biliyorsunuz. O da taşmasına neden olur. Taşırıp ocağımızı batırmayalım. En iyisi derin bir kapta pişirmek daha iyi. Böyle saplarını da temizledik. Kayısı reçelini ben yaptığımda bir gün önceden hazırlıyorum. Üzerine şekeri döküyorum ama bunda şekerini döküp hemen pişireceğiz. Kayısı reçelinde öyle yapmıyoruz. 1,5 kilo şekerimiz vardı. Şekeri üzerine gezdiriyoruz. Siz daha tatlı istiyorsanız birebir yapabilirsiniz. Yani 1 kilo meyveye 1 kilo şeker koyabilirsiniz. Ben şimdi bunu direkt ocağa alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Reçeli ocağa aldım arkadaşlar. Altını yaktım. Kapağını kapatıyorum. Hiç su filan koymadık gördüğünüz gibi. Böylece kaynamaya bırakıyorum. Reçelimiz kaynamaya başladı. Bakın sulandı. Onun için bir gün önceden bekletmemize gerek yok. Çilek reçelini hemen yapabiliyoruz. Suyunu saldı. Şimdi kıvam alana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Fakat altı orta ateşte olsun. Kısık ateşte de olmasın. Çok fazla da olmasın taşmaması için. Bir tatlı kaşığı tereyağımız vardı. Küçük bir parça. Ekliyoruz onu. Bakın hafif şöyle köpüklenmeler var. Onları şöyle alabiliriz. Reçelimiz yarım saat kaynamıştı. Tereyağını atmıştım. Şimdi 50 dakika oldu arkadaşlar. Yarım limonun suyunu sıktım. Onu da ilave ediyorum. Bu da şekerlenmemesi için reçelimizin. Şimdi bir 5-6 dakikada böyle kaynatıp altını kapatacağım. Şimdi testimize geçelim. Tabağımızın içerisine reçelimizden aldım. Buzdolabında soğuttum. Böyle yapıyoruz. Eğer birleşmiyorsa reçelimiz oldu demektir arkadaşlar. Kıvamı güzel. Şimdi böyle sıcaklığı biraz geçsin. Bir 5-10 dakika sonra kavanozumuza koyalım. Reçelimiz hazır. Şimdi kavanozumuza koyuyoruz arkadaşlar. Sıcakken koyuyoruz ve ağzını kapatıp ters çeviriyoruz.
Reçellerimizi kavanozlarımıza koyduk arkadaşlar. Böyle sıfır kapak kullanmaya dikkat edin. İyice sıkıca kapatın. Etrafını sildim. Ondan sonra kapağını kapatıyorum. Çok sıcak. Sonra böyle ters çeviriyoruz ve soğuyana kadar böyle kalıyor. Kendi reçelinizi kendiniz yapın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay ve pratik. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.